Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir doğanın içinden sesleniyorum. Gerçekten harika bir yerdeyim. Biraz doğanın içinde olmak, doğaya karışmak, nefes almak için dışarı çıktım, yürüyüş yaptım. Bir yere oturdum ve bu videoyu açmaya karar verdim. Bir taraftan yürürken bir taraftan da sizlerle sohbet etmek istiyorum. İyi seyirler diliyorum. Doğa gerçekten harika bir şey. Yürürken insan birçok şeyin farkına varabiliyor. Mesela ben bütün büyük fikirlerimi, yani kendi hayatımla ilgili bütün büyük fikirlerimi, düşüncelerimi, önemli kararlarımı hep yürürken, yürüyüş yaparken, doğanın içindeyken verdim. Nedense yürürken daha çok kafamın çalıştığını hissediyorum. Özellikle de bu kadar güzel, böyle yeşil yerlerde, ki benim yaşadığım coğrafya, bulunduğum bölge açısından gerçekten şanslı olduğumu düşünüyorum. Burası yeşilliklerin içinde, birçok parkın olduğu bir yer. Bu yüzden gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle bir yerde yaşama fırsatı bulduğum için yani. Merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. Bursa'dayım. Bursa'da yaşıyorum. Uludağ'ın hemen dibindeyim arkadaşlar. Gerçekten havası olsun, manzarası olsun, her açıdan müthiş bir yer burası. Şimdi bugün sizlerle hata yapmak üzerine konuşacağız. Hata yapmaktan korkmak ya da hata yapmaktan korkmamak. Şimdi hata nedir? Olması gereken bir şeyi olduğu gibi yapamamak. Yani bir şeyi kuralına, kaidesine uygun yapamamak diyebiliriz aslında hata yapmak için. Şimdi böyle baktığınız zaman bu şeylerin, o kuralları, o olması gereken kuralları kimin neye göre koyduğuna bakmak lazım. Şimdi belirli kurallar vardır toplumda. Bunlar bozulamaz, aşılamaz, yasal kurallar vardır. Bir de toplumsal kurallar vardır ve bu toplumsal kuralları ihlal ettiğimiz zaman, nasıl ki yasal kuralları ihlal ettiğimiz zaman bazı yaptırımları oluyorsa, bunlar da, yani toplumsal kuralları da ihlal ettiğimiz zaman toplumsal yaptırımları olabilir. Yani bundan korkmak aslında hata yapmaktan korkmak. Yani hata yaptım, toplum tarafından cezalandırılacağım. Hata yaptım, utanç duyacağım, rezil olacağım. Herkes bana ne diyecek? İşte el alem ne der mantığı, biliyorsunuz. Çok meşhur bir mantıktır. Bir şeyin iyi tarafı olduğu kadar kötü tarafı da olmalı. Hayat bir dengedir, dualitedir. Böyle baktığımız zaman güzel şeyler, iyi şeyler ve doğru şeyler yapmak kadar hata yapmak da vardır bu hayatta. Bir kere öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. İkinci olarak, hata yaptığınızda ne olmasından korkuyorsunuz? Yani sizi hata yapmaktan bu kadar alıkoyan, bu kadar geride tutan şey nedir? Mesela rezil olmak mı? Bunu buldunuz diyelim ki. O zaman şunu düşünmek gerekiyor. Neden rezil olmaktan korkuyorsunuz? Yani bunlar hep böyle zincirleme reaksiyon gibi. Hata yapacaksınız, rezil olacaksınız, ayıplanacaksınız, işte toplum sizi dışlayacak. Sanki herkes her şeyi mükemmel yapıyormuş gibi. Herkes her şeyi mükemmel yapıyormuş da bir tek siz hata yapıyormuşsunuz gibi. Herkes size bakacak, sizi gösterecek, parmakla işaret edecek falan filan. Yani arkadaşlar bakın, şimdi zaten hata yaparak rezil olmaktan korktuğunuz kişiler de aslında aynı şeyden korkuyor. Yani onlar da hata yapıyor ve onlar da rezil olmaktan korkuyor. Herkes birbirine rezil olmaktan korkuyor. Ya da herkes toplum tarafından dışlanmaktan korkuyor. Böyle bir toplumda herkesi tolere edebilir diye düşünüyorum. Yani sizin sanki böyle herkes sizi seyrediyormuş gibi, yaptığınız hatayı böyle çekip cımbızla çıkaracakmış gibi. Evet, böyle insanlar var çevremizde. Dediğim gibi sanki her şey çok böyle düzgün yapıyorlarmış da, dört dörtlük yapıyorlarmış da siz geride kalıyormuşsunuz ya da siz hata yapıyormuşsunuz gibi davranan insanlar var. Zaten bunlar ayrı bir grup. Fakat şunu bilmek lazım. Şimdi bu hata benim içinse, yani hata yapma gibi bir hakkım varsa, bu hakkımı sonuna kadar kullanmak isterim. Hatalar insanı büyütür. Biz hatalarımızla büyürüz.
hatalarımızla öğreniriz. Yani hata yaptıkça bir şeyler öğreniriz. Anlatabiliyor muyum? O öğrendiğimiz hayat tecrübelerinin hepsi, dikkat edin, bakın, hep hatalardan. Yaptığınız o büyük zannettiğiniz hatalardan kaynaklı aslında o kıymetli yaşam tecrübeleriniz. Ne gariptir ki insanoğlu mükemmel olamayacağını bile bile mükemmel olmanın peşindedir. Yani hatasız davranmanın, dört dörtlük davranmanın peşindedir. Mükemmelliyetçilik takıntısı var hepimizde aslında. Bu tabii ki bende de vardı, yani bunu inkar edemem. Fakat bunu fark ettiğim anda aslında hayatımı ne kadar boşa harcadığımı anladım. Yani mükemmel olamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Hata yapmak zorundasınız. Hata yapmazsanız insan olamazsınız. İnsan olmanın gerekliliğidir hata yapmak. Kaldı ki mükemmel olmaya yakın olmak. Yani mükemmel olmak demiyorum artık. Çünkü mükemmel olmak diye bir şey yok demiştik zaten. Mükemmel olmaya yakın olmak çok itici bir şeydir. Yani toplumda çok az insan vardır bu şekilde. İşte sen öyle olduğun zaman ya da öyle olmaya çalıştığın zaman ya da öyle değilken öyleymiş gibi göstermeye çalıştığın zaman itici oluyor bu. Yani yapmacık duruyor. Doğal durmuyor. Çünkü insansın. Yani insan olmanın gerekliliklerine aykırı davranıyorsun ve bu dışarıdan anlaşılıyor. O yüzden arkadaşlar, hatalarınızla kendinizi sevmeyi, hatalarınızı kabul etmeyi öğrenmelisiniz ve hata yapmaktan kesinlikle korkmamalısınız. Yapın. Hata yapma hakkınızı kullanın yani. Ayıplanmaktan ya da rezil olmaktan korktuğunuz insanların da aslında aynı şeyden korktuğunu ve onların da hata yaptığını bilin. Yani kimden utanıyorsun? Kimden çekiniyorsun? Kime karşı bu mükemmellik gösterisi? Karşındaki de zaten mükemmel değil ki. Yani işte böyle baktığımız zaman aslında hayatlarımızı ne kadar boşa geçirdiğimizi, yani zamanımızı böyle mükemmel olmak için ne kadar boşa harcadığımızı görüyoruz. Yazık, yani insan ömrü dediğiniz nedir ki? Kısacık bir ömür sonuçta. O yüzden o kısacık ömrü de kendin gibi yaşa. Hata yaparak yaşa. Rezil ol. Rezil ol, ne olacak ya? Yani rezil olduğun kişi de bir insan sonuçta. O yüzden arkadaşlar, kendinizi hata yapmaktan geri koymayın. Hatalar insanı geliştirir. Hatalar insana öğretir. Bugüne kadarki başarılarınızın aslında çoğunu hatalarınıza borçlusunuz. O yaptığınız kıymetli hatalara borçlusunuz. Bunu bilmelisiniz yani. Çok az insan vardır ki hiç hata yapmadan sıfırdan başarmış olsun. Çok az insan vardır. Deneye deneye öğrenir insan. Tıpkı bir mucidin bir şeyi icat etmeden önce defalarca kez deneyip hata yapması gibi. Ama burada önemli olan nokta şu: hata yaptınız. Bir kere oldu, 2 kere oldu, 3 kere oldu ya da 100 kere oldu, fark etmez. Burada önemli nokta pes etmemek. Pes etmeyin, devam edin. Yani inanıyorsanız bir şeyi başaracağınıza pes etmeyin, devam edin, sonuna kadar gidin ve en sonunda başaracağınızı göreceksiniz zaten. Sizin hatalarınızı yakalamaya çalışan, böyle cımbızla çekip almaya çalışan insanları duymayın. Duymamazlıktan gelin, çünkü siz başardığınız anda o insanlar yok olacak. Size örnek alacak ya da sizi konuşacaklar. Siz başaracaksınız, onlar sizi konuşacaklar. İşte o zaman bütün bu alay etmeler, rezil olmalar, dalga geçmeler hepsi unutulacak arkadaşlar. Bunlar bizim yanlış inanç kalıplarımız, yanlış bilinçaltı kalıplarımız. Hata yapmaktan korkmak, rezil olmaktan korkmak. Olun, rezil olun, ne olacak ki? Yani ne olabilir en kötü? En kötü ne olabilir? Hiçbir şey olmaz. Ama elde edeceğin şey başarı olur. Başarırsın yani. Çünkü istikrarlı bir şekilde hatalarını yapa yapa ve o hatalardan ders ala ala ilerleyen ve asla pes etmeyen kişilerin eninde sonunda başardığını hepimiz biliyoruz. İnandığınız dava uğruna kesinlikle vazgeçmeyin. Sonuna kadar yürüyün. Hata yapmaktan ve rezil olmaktan korkmayın arkadaşlar. Bugün bunu paylaşmak istedim. Bir taraftan yürürken diğer taraftan sizinle sohbet etmek istedim. Nefes nefese kaldım. Çok dik bir yokuş çıkıyorum şu anda. Ama yazın bu son günlerini, bu güneşli günlerini değerlendirmek istedim. Böyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.